Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün nefis iki farklı soğan mezesi yapıyorum. Biri çiğ pişmemiş soğan mezesi, diğeri de pişmiş soğan mezesi. Ama iddialıyım, bu mezeleri hiçbir yerde bulamazsınız. Bilen gerçekten çok az kişi. Özellikle soğan sosları çok önemli. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle 2 dilim ekmeğimizi, varsa eğer kuru olursa daha iyi, şöyle ufak ufak doğrayıp rondadan geçireceğiz. Ekmeklerimi rondadan geçirdim. Çok fazla ufaltmadım. Şöyle iri parçalar halinde. Şimdi hemen 2 diş sarımsağımı ekmeklerimin üzerine çekiyorum. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar, çok fazla değil, zeytinyağı koyuyorum. Güzelce karıştırıyorum. Şöyle bir tepsime yağlı kağıdımı koydum. Yapışsın istemiyorum çünkü. Üzerine yayıyorum. 220 derecede fırınım ısındı. Fırınıma koyacağım şimdi. Çıtır çıtır nefis bir ekmek olacak. Bunu her türlü mezenizde, her türlü yemeğinizde kullanabilirsiniz. O kadar lezzetli, o kadar şık görünümlü oluyor, anlatamam size. Şimdi fırına girsin, biz diğer işlemlerimizi yapalım. Bir tam soğan, bir de yarım soğanımı yemeklik olarak doğrayacağım. Doğradığım soğanlarımı hemen tavama alıyorum. Tavama 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum. Bunları kavuracağız ama kavurmaya geçmeden evvel doğrama işlemimi tamamlamak istiyorum. 4 adet kornişon turşum var. Onları güzelce doğrayacağım. Normal salatalık turşusu da olur. Yazın harika gidecek, özellikle et yemeklerinin yanında ama balık yemeğiyle de güzel giden nefis mezeler bunlar. 2 çeşit, biri pişmiş, biri pişmemiş ama ikisi de sosuyla lezzetlenmiş müthiş mezeler. Tavamızın altını yaktık. 1 çay kaşığı tuzumuzu koyduk. Güzelce soğanımızı karamelize edeceğiz şimdi. İyice kavuracağız. 2 kaşık zeytinyağı var tavada. Soğanlarımız güzelce karamelleşti. Şimdi iri doğradığım cevizlerim var. 1 avuç kadar, çok fazla değil. Onu da soğanıma ilave ediyorum. 1-2 dakika daha kavuracağım. Cevizin de yağı çıksın. Soğanla iyice karışsın istiyorum. Sonra altını kapatacağız ve ılımaya bırakacağız. Kavurma işlemim tamamlandı. Şimdi altını kapatıyorum ve ılımaya bırakıyorum. Biz diğer şeyleri yapalım. Şimdi kasemize bir 3 kaşık kadar süzme yoğurt koyuyorum. Mutlaka süzme yoğurt kullanmanızı öneririm. Normal yoğurt kullanmayın. Bu süzme yoğurt da güzel oluyor çünkü. Süzme yoğurdumuzun üzerine hemen şöyle biraz limon kabuğu rendeliyoruz. Fazla dibe gitmeden, beyaz kısımları acılık verir çünkü. Sadece kabuklarını alıyoruz. Bir ferahlık, bir lezzet ve koku katsın arzu ediyorum. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi birkaç damla da limon sıkıyorum. Çok güzel bir lezzet veriyor çünkü mezemize. Şöyle birazcık karıştırıyorum. Azıcık tuz. Ben çekme tuz kullanıyorum, deniz tuzu. Çok az karabiber çekeceğim. Az önce fırına attığımız ekmeklerimiz kıtır kıtır çıktı. Sadece 3-5 dakika fırında tutmanız yeterli. Yarısını yoğurdumuzun içine atıyoruz. Böyle hafif bir kıtırlık versin. Çıtır çıtır ağza gelsin lezzetiyle. Ne olduğunu anlamadan insan böyle o lezzeti ağzında patlamasını hissetsin istiyorum. Güzelce karıştırıyoruz. Şimdi soğanlarım biraz ılıdı.
İlk sıcaklığı gitti. Onu ilave edeceğim. Yağ ile birlikte, hiç yağını süzmenize gerek yok, cevizler ve soğanın karamelize lezzeti hep beraber muhteşem, değişik bir lezzet oluşturacak. Dediğim gibi bu mezeleri bilen çok fazla kişi yok arkadaşlar. Bunlar çok eskide kalmış, çok önemli. Özellikle Ege'de çok yapılan, çok güzel mezelerdir. Mutlaka size öneriyorum, bunları bir deneyin. Şimdi bunu servis edeceğiz ve hemen diğer mezemize geçeceğiz. Çünkü bu mezemiz oldu bile. Bu kadar kolay, çabuk, pratik. Mezemizi hemen bir servis tabağına alıyoruz. Muhteşem görünüyor. Çok leziz. Şimdi üzerine de hemen bu kalan kıtır ekmeklerimizi koyuyoruz. Bu kıtır ekmekler nasıl bir lezzet veriyor, nasıl bir tat veriyor size anlatamam. Çıtır çıtır yapıp denemelisiniz. Dediğim gibi bunu birçok mezede ve birçok yemekte yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. İddia ediyorum bu mezeyi bilen yok arkadaşlar. Sıra geldi ikinci mezemize. Ona da önce sosunu yaparak başlıyoruz. Bir adet domatesimizi güzelce rendeliyoruz. Kıpkırmızı, yumuşacık yaz domatesiyle çok lezzetli bir sos oluyor. Rendelediğimiz domatesimizin üzerine dolu dolu bir tatlı kaşığı kadar biber salçası koyuyoruz. Şöyle hemen bir 3-4 yemek kaşığına yakın zeytinyağı koyuyoruz. Müthiş bir sos bu. Antep salatasının sosunu andıran bir sos arkadaşlar. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı nane, ama en önemlisi de bir çay kaşığı sumak koyuyoruz. Hatta 2'ye yakın koyalım ki sumak ekşisi çok önemli bu salatada. 1,5 kaşık da sumak koyuyorum. Hemen şöyle bir 2 yemek kaşığına yakın nar ekşisi koydum. 1 yemek kaşığı kadar elma sirkesi. Ve hepsini güzelce karıştıracağım şimdi. Biraz da tuz koymak istiyorum. Çok az. Ve güzelce karıştırıyoruz. Hepsi birbirine giriyor. Domatesin suyu, yağ, bütün baharatları içine çekecek şimdi. Harika bir sos oluştu. Biz de bu arada soğanımızı hazırlamaya geçelim. Bu sos kenarda bekleyerek daha da çok lezzetlensin. Şimdi kalan 2,5 soğanımızı da piyazlık olarak ince ince dilimliyoruz. Adı üstünde soğan mezesi, bolca soğanımız olacak. Sosumuza fazla tuz koymadık biliyorsunuz. Biraz soğanımızı ovmak için tuz koyuyoruz. Ama soğanı ovduktan sonra acısını çıkardım diye yıkamıyorum ben arkadaşlar. Vitamini gitmesin diye ve lezzeti de üstünde kalsın istiyorum. İyice soğanla şöyle elimle hem de aralarını açarak ovuyorum ve hemen kenara alıyorum. Maydanozum var. Bir avuçtan biraz fazla. Hemen onu doğrayacağım. Doğradığımız soğanların üzerine maydanozlarımızı da ilave edeceğiz. Sosumuz çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi kenarda bekledi. Şimdi bu soğan ve maydanozlarımızı da içine atıyoruz. Tandırın, mangalın yanında, balığın yanında müthiş gidiyor. Tavuk kanadının çok çok güzel olan bir salata arkadaşlar bu da. Çok azıcık hemen birkaç damla kadar limon suyu ilave ediyoruz son olarak. Ve güzelce karıştırıyoruz. Tercihen bir 15-20 dakika kadar bu sosun içerisinde soğanımız güzelce bekleyecek. Ve ondan sonra servise alabiliriz soğanımızı. Evet, 5 dakikada iki mezemizi de hazırladık arkadaşlar. Birisi çiğ
pişmeden soğan mezesi, birisi de pişmiş soğan mezesi ama ikisi de birbirinden çok çok farklı, çok lezzetli. İkisini de şiddetle öneriyorum. Bana güvenin lütfen, bu mezeleri yapın. Umarım beğenir ve denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Kucak dolusu sevgi yolluyorum. Beni bu dakikaya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki güzel videoda buluşmak üzere. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.